Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir çorap modeli çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Günde 2 çift örebilirsiniz. Arkadaşlar benim ipim yetmediği için diğerini 1-2 ton farklı yeşille ördüm. Daha sonra onu söküp aynı ipten alıp devam edeceğim. Siz onu görmemezlikten gelin diyorum. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar benim elimde daha önceden kullanıp artmış olan patik iplerimi kullandım ve kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Benim iplerim yarım yumaktan daha azdı, o yüzden yeşilim yetmedi, ama sizlerin elinde şöyle ana renk olarak topuklarına kullanacağınızdan tam yarım varsa yeterli olacaktır. Diğerlerinden de şöyle minik minik elinizde varsa artmış iplerinizden rahatlıkla örebilirsiniz. İster küçük isterseniz daha büyük çoraplar elde edebilirsiniz benim verdiğim tekniklerle. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun devamlılığını, bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirip birleştiği noktadan tutuyorum ve bir zincir çekiyorum. 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım ve halkamın içine çektiğim zinciri saymıyorum. 10 tane ikili trabzan yapacağım. Bir inceyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle küçülte yapıyorum ve sonuncu olarak 10. Sihirli halkamın ipini iyice tutup ortayı tamamen kapattıktan sonra çektiğim zinciri saymıyorum demiştim. Hemen onun yanındaki ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Yine ilk yaptığım zinciri saymıyorum. 2 tane yaptım. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 tane. Toplamda 20 tane ikili trabzanım olacak. Her bir trabzan tepesine çift batıyorum. Toplamda 20 tane ikili trabzanım oldu. Yine ilk yaptığım zinciri saymıyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle sıkıştırdım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi saymıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 tane. Hemen yanındaki trabzan tepesine sadece bir tane. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 tane. Yani bir trabzana bir tane ikili trabzan, hemen yanındaki trabzana 2 tane yapıyorum. Yani bir tek bir çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım zincirin değil, hemen onun yanındaki trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir ikili trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Hemen yanındakine batıyorum. Yani 3. trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tek bir çift. Hemen yanındakine battım. Bir tane. Hemen yanındakine battım. Bir tane. 3. trabzana çift batıyorum. Bu sırada 2 tek bir
çift olarak ilerliyoruz. 2 tek 1 çift sıramı bitirdim ve yine aynı şekilde kapatıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çektim ve şöyle sayalım, 1 2 3, 4. sıradayız arkadaşlar. Daha büyük numaralara yapmak isterseniz bir sıra daha 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift diye büyütebilirsiniz. Çocuk çorabı yapmak isterseniz bir tek 1 çifte bırakabilirsiniz. Buna göre ayarlamanızı yaparsınız. Şimdi bu sırada hemen şöyle dibine batarak her bir trabzan tepesine tek tek, hiç arttırma yapmadan ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramda arttırma yok artık. Çorabımızın patik ucunu, çorap ucunu yaptık sayılır bu sırayı bittikten sonra. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine tek tek batarak ikili trabzan yapıp dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tek renkte yapabilirsiniz. Bununla bu şekilde devam edersiniz. 3 zincir çekerek dibinden batarak devam edebilirsiniz. Tek renk yapacaksanız. Hemen şöyle içini çeviriyorum. Bu çok önemli. Bunu es geçmeyin. Çünkü patik iplerinde hele hemen çözülüyor sihirli halka. Hemen halkama bir düğüm atıyorum. Ve ipimi o şekilde gizliyorum. Evet. Ne kadar sihirli halkanıza güvenirseniz güvenin. Bu düğümü muhakkak atın. Çözülüyor çünkü. Evet. Bu şekilde çorabımızın burnu hazır. Şimdi krem krem ipimi alıyorum. Yeşil ipim çok az kaldı. Şu kadar kaldı. Umarım yeter. Yetmezse elimde başka yok. Koyu bir yeşille başlayacağım. Önemli olan sayılarını size göstermek. Yapacak bir şey yok. Herhangi bir trabzan tepesinden batıyorum. İpimi sabitledim. Şöyle alttan da yürüteceğim. Artık ipimi 2 tane zincir çektim ve aynı trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığın başını doladım. Arada zincir yok. 1 2 üçüncüye batırıyorum ve 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Toplamda bu yaptığımız gruplar 13 tane olmak zorunda. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Siz bir eksik bir fazla yaptınız, çocuğa yaptınız veya bir numara büyük yaptınız. Bu sayılar denk gelmeyebilir. O zaman ne yapacağız? Şöyle 1 2 üçüncüye batıyoruz. Atıyorum eksik geldi, birinci değil ikinciye batıp yaparsınız. Bir fazla geldi, üçüncüye değil dördüncüye batarsınız. O şekilde ayarlamalarınızı yaparsınız. Evet, ben bu şekilde 13 tane grubumu yapıp hemen dönüyorum. Evet, 13.'yü bitirdim. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet, burada ilk yaptığım trabzan tepesine battım, kaydırmayla kapattım, bir zincir ve ipimi kesiyorum. Şimdi artık hangi renge geçmek isterseniz, bende bir kırmızı var, şöyle yeni yıl renklerine uygun olsun dedim, elimde de varmış. Herhangi bir boşluğa şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Sık iğne yaptığım için bunu bir zincir sayıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Bu çektiğim zincir bir trabzan olarak kabul ettim. 2 tane trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan oldu. Tüm boşluklara tek tek yine 3'er tane
ikili trabzan yapıyorum. Evet. Böyle devam edeceğiz. Her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Bakın. Aralarda örerken iplerimi sakladığım için şöyle hiç bunları saklamama gerek yok. Direkt saklayarak ördüğüm için kesebilirim. Tek tek saklayıp vaktinizi harcamanıza gerek yok. Bakın hepsi saklı zaten. Bu şekilde keserek her bir sırada sonradan tek tek kesmek de zorunuza gidebilir. Tekrar krem alıyorum. Ben krem kırmızı, krem yeşil, krem kırmızı şeklinde ilerleyeceğim ve her sıra aynı şekilde ilerleyeceğim bilek kısmına gelene kadar. İpimi sabitledim. 2 zincir ve her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Dediğim gibi ayağınıza giyin. Bilek kısmınıza değene kadar bu şekilde örüyorsunuz. Şimdi diğer çoraptan da sayısını da vereceğim size. Tabi şu anda aklımda değil. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüm. Tekrar sayacağım, yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra arkadaşlar. 16 değil. Tam 15 sıra örmüşüm. Tam bilek kısmıma değene kadar ördüm ben. 15 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 15 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra. Şimdi şöyle bir mankenim var. Hemen ona giydirmek istiyorum. Sizler de nereye gelene kadar öreceksiniz onu göstermek istiyorum. Bakın, tam bileğinize değecek kadar. Şöyle bakın, tam mankenime tam geliyor gördüğünüz gibi. Bu manken muhtemelen 36-37 numara. Hemen şimdi topuk kısmına geçeceğiz. Sadece şunu göstermek istedim. Nereye kadar örmeniz gerekiyor? Evet, ayağınıza giydiğinizde tam bilek kısmınıza gelecek kadar örüyorsunuz ve hemen topuk kısmına geçeceğim. Şimdi, evet, topuk kısmında toplamda 18 tane trabzan yapacağım. Toplamda şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 grubu yapmaya çalışacağım. İlk trabzana batıyorum. 2 zincir ve tek tek trabzanlara batarak ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, şöyle alttan ipimi de saklıyorum. 5 ve 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 grubuma 18 tane ikili trabzan yaptım. İpim çok az kaldı. Çok geriliyorum. Ama herhalde devamını şöyle bir 10'a yakın bir ip buldum. Onunla devam edeceğim. Ama tabii canım sıkıldı. Şu anda da saat çok geç olduğu için yenisini alamayacağım. Önemli olan göstermek. Renk çok önemli değil diyorum. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim.
sayarak her bir sırada 18 tane ikili trabzan yapacağız. Git gel yaparak topuk görüyorum arkadaşlar. Şu anda toplamda 10 sıra bu şekilde git gel yaparak öreceğim. Şimdi bu sırayı tekrar ben bitireceğim. Bir üst sıraya tekrar nasıl geçiliyor göstermek istiyorum yeni öğrenen arkadaşlar için. Sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Sıra sonuna geldim. En son trabzana batıyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Şu anda 3. sıradayım. Her bir sırayı sayarak yaparsak eksik veya fazla yapmamış oluruz. Bu şekilde ben toplamda 10 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 2 4 6 8 10 sıra topuk ördüm ve ipim bitti. Şimdi bu topuğu şöyle ikiye katlayıp birleştireceğiz ama iç bölümden değil de şöyle dış bölümden, bakın dışına katlayacağım. Şu şekilde dışına katlayarak tığ ile birleştireceğim. Tığ ile birleştirmek hoşunuza gitmezse hemen dikebilirsiniz. Dikerek de çok rahat bir şekilde birleştirebilirsiniz. Bakın şöyle kaydırma yöntemiyle elimi sıkıştırarak şöyle ilmeklere batarak kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Kaydırma yöntemi yaptığımız için o topuğunuza kesinlikle batmayacaktır. Ben diğer çorapta denedim. Hiç kesinlikle batma yapmıyor. Şöyle, biliyorsunuz ki ben önce deniyorum. Kullanışlı mı değil mi diye. Sonra sizlerle paylaşıyorum. Tüm videolarıma bakarsanız tüm modellerim gerçekten çok kullanışlı ve sizin gerçekten şöyle yapıp bir kenara atabileceğiniz değil de gerçekten kullanabileceğiniz modeller. Özellikle tercih ediyorum. Hani görünüşü çok hoştur ama ya biz bunu ördük ama ne yapacağız demenizi istemiyorum. Güle güle kullanmanızı istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve daha sonra şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğim. Şöyle tutuyorum hemen. İpimin bitmesi çok kötü oldu. Canım çok sıkıldı. Bilmiyorum neden. Aslında çok önemli değil ama işte birden canım sıkıldı. Yani hiç her zaman dediğim gibi ben tahmin edemiyorum. İp yeter mi, yetmez mi? İlla bitirip görmem lazım ne kadar ip gittiğini. O ip ne kadar yeter şeyi yok maalesef bende. Tahmin yeteneğim yok daha doğrusu. O yüzden yeteceğini düşündüm. Yarımdan da azdı bu ipi. Ama dedim hani çok gitmiyor, yeter dedim ama maalesef yetmedi. Evet. Şöyle şurayı da uzun uzun göstermek istedim. Evet, şöyle hemen karşılıklı batıp kaydırmamı yaptım. Bir zincirimi çektim, ipimi kesiyorum ve dediğim gibi bakın şöyle içe katladığımda topuğum hazır. Gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereceğim. Şimdi artık bilek kısmını öreceğiz. Şunu da şöyle bir düzelteyim, düzgün görünsün. Evet. Şimdi umarım bir sıra bu yeter. Hemen bununla göstermek istiyorum. Bakın hemen burada ilk trabzandan başlıyorum. Şöyle nereden başlayalım? Şöyle bakıyorum, hemen şuradaki ilk trabzandan başlıyorum. 2 zincir çektim ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bu topuk kısmına 1 2 3 üçüncüye battım. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Lütfen bu sırada
Yet güzel ip. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane ikili trabzan. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle topuk kısmından ilerliyorum. 1 2 üçüncüye battım. 3 tane. Bir iki üçüncüye battım. 3 tane. Şöyle hemen şuraya geliyorum. Bakın yine 1 2 üçüncüye şurada şöyle çift ilmeğe batalım ki sökülmesin. Şöyle ipleri de kaydıralım. Şöyle şuraya hemen yapmak istiyorum. Evet. Şimdi buraya kadar kaç tane örmüşüz? Hemen bakalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 şu köşeye de yaptık 7 tane. Şimdi artık her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Bu sıradan sonrası zaten çok kolay olacak. Şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, bu sıraya yetti. Şöyle sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi etrafını döne döne şöyle ilk başlangıç noktama geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi kestim ve ipim zaten bitti. Evet, hemen kreme geçiyorum. Yine aynı şekilde ilerliyorum. Her bir şöyle bir göstermek istiyorum. Öncelikle topuk kısmında bakın. Şu şekilde topuk kısmını yaptık. Şu anda şu kısımdayız. Bu kısımda ben 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüm. 1 2 3 4 pardon, şu yeşili saymadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sıra örmüşüm. Arkadaşlar sizler istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Evet, bu şekilde hemen şöyle başlangıcı tekrar göstereceğim. İstediğiniz boşluğa sabitliyoruz. 2 zincir ve her bir boşluğa yine şu an ikinci sıradayım. 9 sıra bu şekilde devam edeceğim. Tabii ki benim ipim bittiği için bebe ipine geçeceğim. Biraz renk farkı olacak ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde toplamda 9 sıra örüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben toplamda 9 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi biraz renk farkı orada oldu ama yapacak bir şey yok. 9 sıradan sonra ipimi kesmiyorum ve yeşille devam ediyorum. 3 tane zincir çektim ve tek tek trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir yok. Her bir trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde her bir trabzana ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Yine ikinci trabzan tepesine batarak kaydırmayla kapattım. Şimdi burada artık lastik bölümümüz başlayacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki, bakın dibindeki değil, yanındaki trabzanın önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındakinin arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir önden beline doluyorum trabzanların. Hemen yanındakinin arkadan beline doluyorum. Bir önden bir arkadan beline dolayarak ikili trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar. Evet. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine bakın ilk çektiğim zincirin tepesine değil, yanındaki trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle lastik bölümünü göstermek istiyorum.
Bir sıra daha örüp bırakacağım. Şimdi burada daha kolay işimiz. 2 zincir çektim, tığ başını doladım. Bakın, önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadan beline doladıklarımı arkadan, bakın zaten önde olanlar görünüyor. Önden beline doladıklarımı ise önden beline dolayarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, renk tonlarımız farklı olsa da çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben daha sonra bunu aynı tonlarda ip bulabilirsem ipi alacağım ve hemen şuraya kadar söküp tekrar aynı renkle örüp kullanmaya başlayacağım inşallah. Şimdilik size göstermek için böyle mecburen farklı tonları kullanmış oldum. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Şöyle ikisini yan yana koymak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.